O dünyanın kapalı kutusu olan Kuzey Kore'nin diktatörlükle anılan lideri. Biz onu tuhaf davranışları, garip kararları, birbirinden ilginç yasakları ve etrafındaki kadınların nedense sürekli ağlamasıyla tanıyoruz. Hatta o kadar enteresan kararlar veriyor ki bu yaşananlar gerçek mi sorusunu sormaktan kendimizi alamıyoruz. Karşınızda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un profili. Kim Jong-un, Güney Kore kayıtlarına göre 8 Ocak 1983'te, Amerikan kayıtlarına göre ise 1984'te Kuzey Kore'de köklü bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Dedesi Kim Il-sung, Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideriydi. Babası Kim Jong-il ise Kuzey Kore'nin ikinci lideriydi. Kim özel bir eğitim aldı. Önce İsviçre Bern'de, ardından International School'da eğitim gördü. Okulda kimliğini gizlemek zorundaydı. Arkadaşları ve öğretmenleri onu yıllarca Pak Kol adıyla tanıdı. Utangaç bir çocuktu. Sınıf arkadaşlarıyla arası çok iyiydi ve tam anlamıyla bir basketbol tutkunuydu. Beatles dinliyor, Jean-Claude Van Damme'a hayranlık duyuyordu. Uzun yıllar boyunca İsviçre'de yaşamayı sürdürdü. Babası Kuzey Kore'nin lideri olduğu için büyük abisi varis olarak görülüyordu ta ki 2001'in Mayıs ayına kadar. Bu tarihte abisi sahte pasaport kullanarak 2 kadın ve bir çocukla birlikte Japonya'daki Disneyland'ı ziyaret etmek istedi. Bunu öğrenen babasıyla arası açıldı ve gözden düştü. Bu durum Kim Jong-un için bir dönüm noktasından başka bir şey değildi çünkü yeni varis o olacaktı. Babası Kim Jong-il 17 Aralık 2011'de hayatını kaybetti. Kim Jong-un 19 Aralık 2011'de Kuzey Kore'nin lideri oldu. Böylece ailesinin hanedan yönetimini 3. nesle taşıyarak dünyanın en genç 2. devlet başkanı olarak tarihe geçti. Aynı zamanda Cumhuriyet Mareşali, Kuzey Kore İşçi Partisi Başkanı ve 1. Sekreteri, Devlet İşleri Komisyonu Başkanı, Ulusal Savunma Komisyonu Başkanı ve Kuzey Kore'nin yüksek komutanı olarak görev yapıyor. Kim Jong-un hem karakteri hem de görünüşü itibariyle babasının bir kopyası gibi. Sosyal ilişkiler açısından baktığımızda garip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sadece kendisinin yaşadığı bir adası var. El sıkışırken göz teması kuramıyor. Kim'in Kuzey Kore lideri olmasının üzerinden 11 yıl geçti ama bu 11 yıla pek çok enteresan olay sığdırdı. 13 Şubat 2017'de tüm dünyayı hayrete düşüren bir suikast yaşandı. Kim'in üvey abisi Kim Jong-nam Kuala Lumpur Havalimanı'nda vahşice öldürüldü. Havaalanında biri herkesin gözü önünde yüzüne VX sinir ajanı olarak bilinen ölümcül bir gaz sıktı. Önce titremeye başlayan abisi birkaç dakika içinde hayatını kaybetti. Kardeşinin ülkeyi bir hanedan gibi yönetmesine karşı çıkıyordu. Hatta kardeşinin liderlik özellikleri olmadığını söylemişti. 12 Aralık 2013'te amcası için idam emri verdi. Gerekçesi ise ihanetti. Onun zaafı güçtü ve amcası dahil ondan güçlü kim varsa tek tek ortadan kaldırdı. Bu acımasız adımlarla gücünü hızla pekiştirdi. Aynı yıl eniştesini de aynı gerekçeyle öldürtmüştü. 2019'da darbe girişiminde bulunan bir generali pirana dolu bir akvaryuma atarak infaz ettiği de iddialar arasında. Eğitim Bakanı'nı da yeterli görüntülü arama yapmadığı gerekçesiyle idam ettirmişti. Kendisine yüce lider, büyük başarılı ve mareşal dedirten Kim'in gariplikleri bunlarla da sınırlı değil. Kim'le ilgili bir diğer detay da tuhaf güvenlik önlemi. Seyahatlerinde yanında seyyar tuvalet götürüyor. Bu tuvaletler farklı boyutlarda ve her türlü hava koşuluna uyum sağlayabiliyor. 22 Aralık'ta bir apartmanın duvarına Kim Jong-un'a hakaret ve küfür içerikli bir yazı yazıldı. Bunun üzerine resmen ülke karıştı. Bölgede yaşayan binlerce insanın el yazısına bakılarak yazının sahibi arandı. Kısa süre önce popüler olan Squid Game dizisiyle ilgili de bir trajedi yaşandı. Bir lise öğrencisi dizinin kopyasını Çin'den Kuzey Kore'ye getirdi ve arkadaşlarıyla izledi. Durumu fark eden 109 Sangmu adlı gizli servis öğrenciyi yakaladı ve kurşuna dizilerek öldürülme cezası verdi. Diziyi izleyen 6 arkadaşı ise 5 yıl hapis cezası aldı. Yine yakın zaman önce yaptığı bir konuşmada toplumun ideolojik bilincinin dönüştürülmesi yönündeki çağrısı pek çok kişi tarafından eleştirildi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından komutanlarına 3. Dünya Savaşı'na hazırlık yapmaları için verdiği talimatta konuşulmasına sebep olmuştu. Özel hayatıysa tam bir muamma. Kim kendisinden yaşça küçük olan Ri Seo-ju ile evli. 2009'da evlendiği eşini sık sık yanında görmek mümkün. Çiftin bir kızı olduğu bilinse de Kim Jong-un'un birçok çocuğa sahip olduğu düşünülüyor. Bazıları ise çiftin 3 çocuğu olduğunu iddia ediyor.
Dünyanın en baskıcı ve kapalı ülkesinin lideriyle evli olan bu kadının kim olduğu merak edilse de bu konuda pek bilgi yok. Çünkü Kim Jong-un eşinin geçmişine dair her şeyi yok ettirmişti. Ama eşinin geçmişiyle ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Pompon kızlık ve şarkıcılık yapan eşiyle sahnedeyken tanışmıştı. Kim Jong evlendikten sonra eşiyle ilgili hiçbir bilginin ortaya çıkmasını istemiyordu. Bu yüzden bütün görüntü ve kayıtlara el koydurdu. Kim o kadar baskıcı ki bir süre ortadan kaybolan eşini öldürttüğü bile düşünülmüştü. Kim'in fotoğraflarına baktığımızda bir şeyin dikkatimizi çekmemesi mümkün değil. O da ağlayan kadınlar. Peki bu kadınlar neden sürekli ağlıyor? Sebebi belli, propaganda. Bu bir sevinç gösterisi. Yani fotoğraflardaki kadınlar aslında mutluluktan ağlıyor. Bu da dünya basınına Kim Jong-un'un ne kadar sevildiğini göstermek için yapılmış bir propagandadan başka bir şey değil. Ülkesini tam anlamıyla dünyadan izole etti. Devlet televizyonu ve radyosu dışındaki tüm kanallar yasak. Güney Kore kanallarını izleyenlerse idam ediliyor. İnternet yasak, din seçimi yasak, gece elektrik kullanmak yasak, parti kurmak yasak, yabancı gazetecilerin ülkeye girişi yasak, yerli sigara dışındaki bütün sigaralar yasak. Dar kesim pantolon, markalı tişört, dövme, belli saç modelleri dışında saç kestirmek bile yasak. Şarkıların sözleri ciddi bir denetimden geçiyor ve mevcut rejimi övmüyorsa o da yasak. Yurt dışına çıkmaksa çok zor. Dedesinin ölüm yıl dönümü olan Ulusal Yaz Günü'nde gülmek, alışveriş yapmak ve boş zaman aktivitelerine katılmak da yasak. Tüm bu yasaklar ve benimsediği diktatör yönetim dışında Kim Jong-un bazı başarılı adımlar da attı. Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini kat ve kat artırdı. Bu gücünü de dünya liderlerini tehdit etmek için kullanmaktan çekinmedi. Zira onun için süper güç olmanın ve dünya liderlerini dize getirmenin en güçlü yolu buydu. Ülkesinin kaynaklarının çoğunu Amerika'ya ulaşabilecek bir nükleer uçlu füze inşa etmek için harcadı. Bu dönemde Kuzey Kore'yi sıkça nükleer füze denemeleriyle duyduk. Ama bu testler Kuzey Kore'yi Birleşmiş Milletler'in yaptırımlarıyla karşı karşıya bıraktı. Bu yaptırımlar da ülkeyi ekonomik darboğaza soktu. Güney Kore ile uzlaşma yönünde adımlar attı ve devlet başkanıyla görüştü. ABD başkanıyla görüşen ilk Kuzey Kore lideri oldu. Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlar verdi. Nükleer test sahaları yıkıldı ve dış politikada ılımlı adımlar atıldı. Güney Kore ile ABD ordusunun Kuzey Kore'ye karşı yaptığı düzenli tatbikatların bazıları bu olumlu tablo nedeniyle iptal edildi. Ama bu durum kısa ömürlü oldu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler tekrar gerildi. Son dönemde ise ülkesinin kötü giden ekonomisini canlandırmak için mücadele ediyor. Kuzey Kore özellikle ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya. Durum o kadar ciddi ki halka sadece günde bir öğün yemek yemeleri için çağrı yapılıyor. Kim'in yanında sıkça gördüğümüz bir diğer kadın da kız kardeşi Kim Yo-young. Kız kardeşi Kuzey Kore için kilit isimlerden biri. Hatta ona akıl hocalığı yaptığı da iddialar arasında. Bu yüzden Kim onu asla yanından ayırmıyor. Kim Jong-un bir sigara tiryakisi. Aynı zamanda diyabeti ve hipertansiyonu da var. 2014'te 1,5 ay boyunca halkın karşısına çıkmamıştı. Bu durum sağlığıyla ilgili endişelere yol açmıştı. Medyada rahatsız edici bir fiziksel durumu olduğu yazıldı. Ortaya çıktığındaysa artık baston kullanıyordu. Kim Jong-un'un başının dertte olduğu bir diğer sağlık sorunu da fazla kiloları. 2015'te Kim 130 kiloya ulaşmıştı. Kim Nisan 2020'de 3 hafta boyunca tekrar ortadan kayboldu. Bu durum sağlık sorunları olduğu yönünde dedikoduları tekrar gündeme getirdi. Bitkisel hayatta olduğu, hatta öldüğü bile iddia edildi. Ardından bu fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta cam tabutun içindekinin Kim Jong-un'un cansız bedeni olduğu söylense de bu karenin Photoshop olduğu düşünülüyor. Bazı yetkilerini kız kardeşine devrederek onu ikinci komutanı yapması ve Güney Kore ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinden sorumlu kişi ilan etmesi hasta olduğu söylentilerini güçlendirdi. Son dönemde yaklaşık 20 kilo veren Kim hiç olmadığı kadar zayıf görülüyor. Kim'in 12.000 dolar değerindeki saatinin kayışının bollaştığı ve bileğinin inceldiği bu fotoğraflarda net bir şekilde görünüyor. Hükümet yetkilileri Kim Jong-un'un sağlık sorunu olmadığını, kilo vermesinin sebebinin ise gıda kıtlığına karşı ülkesine yardım etmek için daha az yemek yediğini söylüyor. Kim Jong-un Kuzey Kore'nin başına geçtiğinde onun için silinir gider diyen de vardı. Kuzey Kore'yi değiştirir diyen de. Son tabloya baktığımızda 10 yılı aşkın bir süredir Kuzey Kore'yi izole ederek yöneten bir diktatör lider görüyoruz. Bu süre zarfında nükleer hedefler dışında beklentilerin hiçbirinin gerçekleşmediğini söylemek mümkün. O da bu durumu kabul ettiği bir konuşmasında ağlayarak her alanda başarısız oldum, yeterli olamadım demişti. Sağlık sorunlarıyla ilgili iddialar yerine kim geçecek sorusunu gündeme getiriyor. En güçlü adaysa
kız kardeşi Kim Yo-young. Bu aynı zamanda ailesinin hanedanlığını devam ettirmesinin mevcut koşullar göz önüne alındığında en güvenli yolu.